Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle yumuşacık puf puf poğaçalar yapacağız. Bol bol yapıp difrizinizde saklayabileceğiniz bir poğaça çeşididir. Ayrıca çocuklarınızın beslenme çantasında koyabilirsiniz rahatlıkla. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Hemen hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine bir paket maya, bir dolu dolu yemek kaşığı toz şeker, sıcağa yakın olacak kadar bir su bardağı su ilave ediyorum. Mayamız ve şekerimiz çözülene kadar karıştırıyorum. Bütün malzemelerimizin oda ısısında olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğer sıvı malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Ben ev yoğurdu kullandım sulu kısmından. Bir su bardağı sıvı yağ ekledim. 2 adet yumurta kullanıyorum. 2 tanesinin de sarısını üzeri için ayırdım. Akını kullandım. Bir şişe de maden suyu döküyorum. Bütün malzemelerimiz iyice birbirine karışana kadar karıştırıyorum. İlk etapta bir su bardağına yakın un koyuyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Kısa süre karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde un ilavesi yapacağız arkadaşlar. Unumuzu bir defada eklemiyoruz. Hamurum ağırlaşana kadar bir kaşıktan yardım alarak karıştırdım. Daha sonra yoğurma aşamasına geçiyorum. Hamurumuz elimize yapışan bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur olacak. Ben yaklaşık 6-6,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığımız unun kalitesine ve markasına göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bakın hamurumuz yumuşacık bir hamur. Hatta hafif hafif de elimize yapışıyor. Yoğurdukça zaten bu aşamaları geçiriyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Elinizi çok hafif yağlayarak da hamurunuzu toparlayabilirsiniz ama gerek yok. Bu şekilde de toparlandı. Şimdi üzerini örtüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi yarım saatin ardından hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumu tekrardan havasını alarak kısa süre yoğuruyorum. Şimdi sıra geldi poğaçalarımızı şekillendirmeye. Hamurumuzdan mandalina boyutunda parçalar koparıyorum. Avucumun içerisine gördüğünüz gibi yuvarlıyorum. Bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Poğaçalarınızın boyutunu büyük ya da küçük olacak şekilde sizler ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz içerisine kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Bizim evde bu şekilde daha çok tüketildiği için böyle sade yapmayı tercih ettim. Dilerseniz yarısını sade, yarısını da peynirli olacak şekilde klasik poğaça şeklinde de yapabilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için like atmayı unutmayalım lütfen. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Hangi şehirden izlediğinizde bana yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün poğaçalarımı şekillendirdim. Üzerini örterek 20 dakika tepsi mayası gelmesini sağlıyorum. Dinlendirme süresinin sonunda gördüğünüz gibi hafif de poğaçalarım tekrardan mayalandı. Hemen üzerine yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı kadar pekmez ekledim. İyice çırpıyorum ikisini. Pekmez koymak istemezseniz koymayabilirsiniz. Sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz.
Ben poğaçaları böyle daha kızarmış bir şekilde sevdiğim için pekmez koymayı tercih ediyorum. Evet, poğaçalarımın hepsinin üzerine yumurta sarısını da sürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırınımı da 160 dereceye ayarladım. Şimdi pişmesi için fırına veriyorum. Bakın böyle puf puf kabarmaya başladılar. Evet, nar gibi kızaran poğaçalarımı fırından çıkardım arkadaşlar. Şöyle ilk 10 dakika kadar üzerini örterek bekletiyorum. Hem böyle daha da yumuşak olmasını sağlıyor. Sıcağının yavaş yavaş dışarıya çıkmasını sağlıyor. Bu şekilde hazırlanan poğaçaları sakallı poğaça şeklinde de yapabilirsiniz. Ben daha önceden paylaşmıştım. Videolarım arasında bulabilirsiniz. Aynı malzeme listesiyle yapıyorum zaten. Şöyle yumuşaklık testini de göstereyim. Gerçekten yumuşacık, puf puf yapabileceğiniz, yiyebileceğiniz poğaçalar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videomdan sonra kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.